Herkese yeniden merhaba. Çekirdek Diller kanalına hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Muhabbet kuşları bakımı kolay gözüken ama oldukça emek isteyen canlılar. Sadece yemini, suyunu vermekle iş bitmiyor. Eğer sağlıklı bir muhabbet kuşuna sahip olmak istiyorsanız günlük yapılması gerekenleri aksatmadan yapmalısınız. Kanalımı ilk defa keşfediyorsanız evimde 4 adet muhabbet kuşu besliyorum. Bu hafta sizlere 4 kuş ile günümün nasıl geçtiğini ve muhabbet kuşu bakımının günlük rutininde neler yapılması gerektiğinden bahsedeceğim. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Elimden geldiğince bütün sorulara yanıt veriyorum. Keyifli seyirler diliyorum. Güne sabah 7'de neşeli cıvıltılarla başlıyoruz. Genelde sabahları ilk yaptığım şey genel durumlarına bir göz atmak oluyor. Tüylerini kabartan ya da hasta gözüken var mı kontrol ediyorum. Muhabbet kuşları hastalıklarını saklamakta oldukça başarılılar. Bu davranışları içgüdüseldir çünkü doğal hayatta zayıf olduğunu belli etmek, avcılara karşı açık hedef haline gelmeleri demek. Bu nedenle evde beslediğimiz muhabbet kuşlarını iyi gözlemlemeliyiz. Aksi takdirde hastalıkları son aşamaya gelip tedavi edilemez boyuta gelinceye kadar hasta olduklarını anlayamayabiliriz. Muhabbet kuşlarının dışkıları bize sağlık durumları ile ilgili pek çok ipucu verir. Sabahları kafes tabanındaki dışkıları inceleyerek sağlıklı olduklarından emin olurum. Kokusuz, koyu yeşil renkte, yuvarlak şekilde ve ortasındaki beyaz kısım berraksa dışkı normaldir. Dışkılarla ilgili daha sonra ayrıntılı bir video paylaşacağım. O nedenle burada ayrıntıya girmiyorum. Sonraki adımda suluklardaki suyun değişimi ve yemlik kontrolü var. Suluklardaki suyu mümkün olduğunca her sabah değiştirin. Suya ekleyeceğiniz vitamin ve mineralden maksimum fayda elde etmek için bu önemli. Ayrıca kullandığınız su ya hazır şişelenmiş su ya da eğer çeşme suyu kullanacaksanız bir gün önceden kaynatılıp bekletilmiş olmalı. Soğuk su sakın kullanmayın. Kuşların içme suyu ve meyve sebze gibi yiyecekler her zaman oda sıcaklığında olmalı. Aksi takdirde üşüteceklerdir. Soğuk algınlığı muhabbet kuşları için ölümcül olabilmektedir. Yemliklere gelince ben akıllı yemlik kullanıyorum ve işimi oldukça kolaylaştırıyor. Sadece bitip bitmediklerini kontrol ediyorum. Biten yemliğe yeni yem eklemek yerine önceden yıkanmış ve kuruduğuna emin olduğum yedek yemliği doldurup diğerini yıkamaya alıyorum. Bu şekilde daha hijyenik oluyor. Önceden normal yemliklerden kullanıyordum ve her sabah kabukları temizlemem gerekiyordu. Normal yemlikler açık olduğundan içine toz, tüy ve bazen dışkı bile girebiliyordu. Dışkı girmişse yemlikteki yemi komple atmam gerekiyordu. Akıllı yemlikle böyle problemler kalmadı. Siz normal yemlik kullanıyorsanız tavsiyem yemliğe günlük maksimum bir kuş için 2 yemek kaşığı yem doldurun. Yani bir günde tüketebilecekleri miktarda. Yedek yemlikleriniz de olsun. Ertesi gün kabukları ayıkladıktan sonra yedekteki temiz yemliğe biraz yem ekledikten sonra bir önceki günden kalan yemi yeni yemin üzerine ekleyin ve eski yemliği yıkayın. Eski yem sürekli yeni eklediğinizin altında kalırsa bir süre sonra bayatlayacaktır. Özellikle su içtikleri ve yem yedikleri kapların temizliği muhabbet kuşunuzun sağlığı için tahmin edebileceğinizden daha önemli. Rutin kontroller ve yem su değişiminden sonra sıra o gün ne vereceğime göre mama veya meyve sebzeye geliyor. Yavru ve yumurta bakan takıma haftada 6 gün, normal zamanlarda haftada 4 gün mama veriyorum. Haftanın 2 günü muhakkak buğday veya tohum çimlendirme, diğer günlerde yumurta maması şeklinde bir programım var. Bugün çimlenmiş buğday günleri. Meyve ve sebzeyi ise haftada bir gün meyve, bir gün sebze olacak şekilde ayarlıyorum.
Öğlene doğru genelde saat 10 civarında kafeslerinin kapılarını açıyorum. Size de günde en az 1 saat özgürce dolaşmaları için kafesten çıkarmanızı öneririm. Eğer gün içerisinde evde olmuyorsanız akşam eve geldiğinizde kuşunuzun kafes dışında vakit geçirmesini sağlayın. Kafes dışında oyun oynamak ve yeni yerler keşfetmek meraklı dostunuzu oldukça mutlu edecektir. Sürekli kafes içerisinde kalmak, özellikle eğer tek muhabbet kuşu besliyorsanız hem strese girmesine hem de yeteri kadar hareket edememekten kaynaklı sağlık sorunları yaşamasına neden olacaktır. Dolayısıyla kuşunuzun ömrü kısalacaktır. Muhabbet kuşları için stres, sağlığını bozan etkenlerin başındadır. Bu tarz aktiviteler stresini azaltmaya yardımcı olacaktır. Kafes dışında oynayabilecekleri bir oyun alanı yapabilirsiniz. Bizim de bir oyun alanımız vardı fakat birleşim yerlerini silikonla yapıştırdığımdan ıslak bezle temizliğini yaptığım her seferde biraz daha dağıldı. Kış aylarında yavruydu, kuluçkaydı derken çok ihtiyaç olmadı fakat yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber oyun alanını tekrar elden geçirmem gerekecek. Kuşlarımı kafes dışına çıkardığımda kafesin üzerine darı veya yulaf gibi atıştırmalık bırakıyorum. Bir şeyler yemeye bayılan muhabbet kuşlarını böyle atıştırmalıklar da çok mutlu ediyor. Muhabbet kuşlarını mutlu eden bir diğer şey ise kuşunuza gösterdiğiniz ilgidir. Kuşunuzla iletişime geçmenin en basit yolu atıştırmalıkları elinizden yemesi ve bu arada sizin de onunla sohbet etmenizdir. Bu yöntemle size alışkın olmayan kuşları da kendinize alıştırabilirsiniz. Öğlen saat 12 ile 3 arası tekrar kafeslerini alıyorum. Muhabbet kuşları gece uykuları dışında öğlen saatlerinde kısa kısa uyurlar. Saat 12 ile 3 arası dinlenme ve beslenme zamanları. Eğer öğretmeye çalıştığınız kelimeler varsa bu saatlerde uyuklama sırasında kendi kendilerine bu kelimeleri tekrar etmeye çalıştığında gözlemleyebilirsiniz. Sabahları serin olduğu için odayı havalandırmak için de bu saatleri tercih ediyorum. Kuşlarınızın bulunduğu odayı mutlaka her gün havalandırmalısınız. Temiz hava kuşlarınızın solunum sorunları yaşamasını engelleyecektir. Odayı havalandırırken kafesin direkt esintiye maruz kalmadığından emin olun. Öğlen 3 ile akşam 6 arası yine kafes dışı oyun zamanı. 6'da tekrar kafeslerini alıyorum. Ve akşam saat 9'da oda ışığını kapatıp uyumalarını sağlıyorum. Muhabbet kuşları en az 10 saat gece uykusuna ihtiyaç duyarlar. Eğer kafes televizyonun bulunduğu alandaysa ve geç saatlere kadar ses ve ışık oluyorsa kuşlarınızın uyku saatinde kafesi daha sessiz bir odaya almanızı tavsiye ederim. Muhabbet kuşları ihtiyaç duydukları kadar uyuyamadıklarında ısırma, hırçınlık gibi davranış bozuklukları göstermelerinin yanı sıra stres kaynaklı başka hastalıklar da ortaya çıkacaktır. Benim kuşlarımla bir günüm bu şekilde geçiyor. Gün içerisinde evde olmayanlar için tabii ki böyle bir program mümkün değil. Önemli olan noktalar günlük kontrol, temizlik, ilgi, uçması için kafes dışına çıkarmak ve yeterli uyku almasını sağlamak. Siz kendi günlük yaşamınıza uygun olacak şekilde bu 5 maddeyi belli bir program haline getirebilirsiniz. Muhabbet kuşlarının günlük bakım rutini ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Konu ile ilgili eklemek veya sormak istedikleriniz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kuşlarınızın sağlıklı, mutlu ve uzun ömürlü olmalarını dileyerek şimdilik size veda ediyorum. Bir sonraki pazartesi günü yeni bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.